Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda güzel bir bere çalışmamız olacak. İster kız ya da erkek bebeklerimiz için, ister çocuklar için, bebekler için, gençler için, yetişkinler için hazırlanabilecek pratik, hoş bir model. Hem de tığ işi. Şiş ile örgü örmeyi sevmeyenler için ya da bilmeyenler için en pratiğinden, en kolayından hemen şipşak böyle bir saatte oturup hazırlayabileceğiniz, ister kullanmalık, ister hediyelik yapabileceğiniz güzel bir model olacak. Şu 4 milimlik tığım var ipimin kalınlığına göre. İpim ihraç fazlası, böyle batik bir yumak arkadaşlar. Malzemelerimiz hazırsa anlatıma geçelim. Evet, beremize başlamadan önce eğer ki kanalımıza abone değilseniz bizlere destek için abone olabilirsiniz. Aboneliğimiz tamamen ücretsiz, bunu belirteceğim. Hemen şöyle başlangıç ilmeğimizi atalım ve zincirlerimizi çekmeye başlayalım. Bu zeminde çektiğimiz zincir berenin uzunluğu olacak arkadaşlar. Yani ne kadar yükseklik istersek ona göre zincirimizi çekmekte fayda var. Bere ölçüm tablosunu kullanabilirsiniz. Bu aşamada olmayanlar link isterlerse yorumlar kısmından bırakabiliriz tablonun linkini. Yanında öreceği kişi yakınında olanlar ise de toparlayamadım, çok pardon, ölçerek yapılabilir. Alın kısmından kafasının tepe noktasına ölçerek yapabilirsiniz. Fakat bereyi başlarken ben şöyle alın kısmından bir miktar kıvrılacak şekilde kullanılmasını istiyorum. Dolayısıyla şu kadar eksik, yani şurayı çıkaracağım ve buradan sonrası için ölçüye bakacağım. Sizler de katlayarak kullanmak isterseniz yine aynı şekilde başlayabilirsiniz. Benim öreceğim bere 1-3 yaş arasında olacak. Ben göz kararı başlıyorum. İlmek olarak da zincir olarak da göz kararı tamam dediğim noktada sayacağım. Sizler de dediğim gibi ister ölçerek, isterseniz santim olarak hesaplayarak yapabilirsiniz. Ya da yakınınızdaki, çevrenizdeki bebek çocuklara ya da kendiniz içinse yine aynı şekilde alın kısmından tepe noktasına kadar ölçerek ayarlayabilirsiniz zincir sayısını. Evet, yükseklik olarak şurası benim için yeterli arkadaşlar. 35 tane zincir çektim. 35 zincirden sonra hemen bunu şöyle elimle sabitledikten sonra 1 2 3 tane zincirimi çekip ipi üzerine alıyorum. Geriye dönüp tuttuğum ilmekten battım. Tek seferde çıkarıyorum. İpi tekrar üzerine aldım. Sıradaki zincirden ilmek çıkardım. Üçünü tek seferde ördüm. Sıkmadan gayet rahat bir biçimde tekli trabzanlar yaparak sıranın sonuna kadar ilerleyeceğiz. Zincirimizi de rahat çekelim. Başlangıç kısmındaki trabzanlarımızı da yine aynı şekilde rahat rahat örelim ki kullanışlı bir ürün elde edebilelim. Tığım zaten kalın. Birazcık da rahat örersem yumuşacık bir bere elde edeceğim videonun sonunda. Evet, şimdi devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar ilmeği aldım. Sıradaki zincirden çıkardım. Tek seferde ördüm. Trabzanımı yapmış oldum. Zincirin sonuna kadar devam ediyorum. Sıranın sonuna geldim. Hemen buraya bir tane zincir çekiyorum ve örgümü geriye çeviriyorum arkadaşlar. İpi tekrar şöyle 2 tane zincir çektikten sonra üzerine alıyorum. Çevirdim. Bakın şurada zincirin dibindekine batmadan hemen yanına geçiyorum. Çünkü şu, bakın, sondaki trabzan zincir devamı, burası da onun bağlantısı. Dolayısıyla hemen ikinciden, ama dışarıda kalan, yani dış yüzeyde kalan tek telden, bakın şundan geçirmiyorum. Şöyle de alabilirim. Ama dışarıda kalandan ilmeğimi çıkarıyorum. Tek seferde örüyorum. Hemen yanındakinden devam. Yine sadece dışarıda kalan ilmeği alarak tekli trabzanlarımı oluşturuyorum. Bu şekilde devam ediyoruz.
Ve yine sıra sonuna kadar gidiyorum ben bu şekilde. Sıranın sonuna geldiğimde ipimi tekrar üzerine aldım ve burada iki teli şöyle birlikte alıyorum. Tek seferde çıkarıyorum. Bir zincirle dönüp iki tane daha ekliyorum. Sıra başları özellikle rahat olsun diye 3 zincirle dönüş yapıyorum arkadaşlar. Tekrar ipi üzerine aldım. Dibindeki ilmeği atlıyorum. Yine arka tarafta kalan ilmek ve ikinciden tekli trabzanımı yapmaya başlıyorum ve sırasıyla sıra sonuna kadar devam ediyorum. Rutin bu şekilde istediğimiz genişliğe ulaşana kadar devam edeceğiz. Peki istediğimiz genişliğe geldiğimizi nasıl anlayacağız derseniz, bakın şöylesi şapkamızın eni olacak. Baş çevresini dolaşıp tekrar başladığımız noktaya rahatça gelebiliyor olması lazım ki istediğimiz ene ulaşmış olsun. Ben şimdi bu döngüde örmeye devam edeceğim. Şapkamın veremin genişliğini tamamladığımda birleştirme işlemine geçeceğiz birlikte. Ben örüyorum. Dediğim gibi ölçüyü tamamladığımda, gerekli ölçüye geldiğimde yine video ile devam edeceğiz. Şimdi kapatıyorum kameramı, tamamlayıp hemen geleceğim. Evet, şöyle bir boyuta geldik. Sıra olarak hemen bir sayalım. 1, ikinci sıra 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 sıra olarak ördüm arkadaşlar. Ben genişliğine göre ördüm. Sırayı ilk defa saydım şu anda. Şöyle baktığımda yeterli genişlik dediğim noktada bıraktım. Zaten esnek de bir yapısı var. Siz de yaptığınız yaşa göre, genişliğine göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi kenar kısmını birleştirmeye geldi sıra. Burada isterseniz dikebilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi tığ ile birleştirebilirsiniz. Bu arada çok güzel geçişli bir örgü oldu. İpinde şöyle göstereyim yine. Belki hoşunuza gider sizin de. İhraç fazlası olduğu için marka veremiyorum malum. Hemen şöyle, yani markası yok, veremiyorum diye değil. İhraç fazlası ürünlerden bir tanesi. Şimdi hemen şuradan sağ taraftaki başlangıç ilmeklerinden tığımı geçirerek bir de buradan alacağım ipimi. Bunu bir sağ tarafa geçiriyorum hemen ilk ilmeğin karşılığı olarak. Sonra yan yana tutacağım. Biraz kamerayı indireyim. Bunu normalde elinizde yapmanız çok daha kolay. Ben rahat, yani tam çekebilmek için tam rahat öremiyorum. Şimdi şöyle ip altta kalacak biçimde aldım. Sıradaki ilmekten, ikinci ilmekten şöyle tığ geçireceğim. Sonra soldakinden geçireceğim. İpi alacağım. Tığımı birazcık incelttim bu arada. Ve aldığım ilmeği bütün tığdaki ilmeklerden çıkaracağım. Sağdan geçirdim, soldan geçirdim, ilmeği aldım ve tığımdaki ilmeğe kadar 3 ilmekten geçirmiş oluyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu dip kısımdaki ilmeği uzatmayı ihmal etmeyelim. Yoksa kasar. Sıkı bir birleştirme olur. Şöyle uzatıyorum hafif, sonra sağdan ve soldan bu şekilde modele de uyumlu olarak bakın şöyle bir birleştirme tekniği yapmış oluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yok ben yapamam, uğraşamam, farklı şeyler denemek hoşuma gitmiyor diyorsanız dikebilirsiniz, iğne iplik alışkanlığınız var ise. Ben şimdi buradan başladım şu uç kısma, son ilmeklere kadar bütün hepsini birleştirip, evet şöyle birleştirdim sonuna kadar. Bakın modelle aynı durduğu için belli bile değil. Hemen bu noktada şöyle son kısımda son ilmeği bir yapalım. Son ilmeği battıktan sonra şöyle son olarak bu kenar kısmındaki ilmekten de geçerek bir sabitleme yapıyorum. Bir iki tane zincir çekebiliriz burada. Bir tane çeksek yeterli olacaktır. İpimizi keseceğiz ama nasıl? Şöyle bakın, hemen yarım metreyi aşkın, 1 metreye yakın diyelim de hatta garanti olsun. Şöyle düşünebiliriz. Şu şapkanın etrafını dolanacak kadar.
yine 50-60 santim kadar bir ip kestim ben. Garanti olsun derseniz 1 metreye yanaşabilir ama çok da gerek yok gibi düşününce bakın şöyle düğüm yaptım. Burayı kapatmış oldum. Hemen bulunduğum noktadan kenar kısmından şöyle ipi alıp dışa çıkardım. Sonra kenarındaki ilmeği geçiyorum. Bir sonraki, yani her sıranın bir başındaki trabzandan birini atladım. İkinciden üstten alta doğru geçirdim. Sonra alttan üste doğru geçiriyorum. İpin olduğu kısımdan ipi yine oradan, o tığ geçirdiğim kısımdan ilerletiyorum. Birini atladım. Hemen yanındakinden alta doğru, buradan üste doğru. Bu şekilde şapkanın tepesine büzdürmüş olacağız arkadaşlar. Bütün etrafını dolandırıyoruz. İpiniz ince ise 2 kere de dolanabilirsiniz. Yani birinci turu tamamladıktan sonra tekrar dönebilirsiniz ama değilse, sağlam bir ipse gerek yok. Başladığım noktaya kadar ilerliyorum bu şekilde. Evet, şu anda geldik. Şöyle başladığım noktaya geldikten sonra bu ipin uç kısmından çekiyorum. Şöyle de çevirelim arkadaşlar. Bunu da içe alalım. Çektikten sonra tamamen sabitleyeceğiz. Burası içte kalsın, dış görüntüsü güzel olsun diye tersini çevirdim. İyice sıkıladıktan sonra hemen dibinden şöyle geçirip bir düğüm atarak ilmekle birlikte sabitleme yapıyorum. İyice sıkıştıralım. Bu şekilde birkaç tane sabitleme yaparak daha sağlam olmasını sağlayabiliriz. Daha kısa kesilebilir tabii ki, ben de kısaltacağım. Bu şekilde tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi tepe noktası böyle, alt kısmı bu şekilde. Zaten birazcık geniş başlamıştık ki burada uzunluğuna denk geliyor. Şöyle alt kısmını kullanırken katlayabilelim diye beremizi tamamlamış olduk. Pratik, kısa zamanda yapabileceğiniz, İster kullanmalık ister hediyelik çok güzel bir model, hem de kullanışlı, en sevdiğim modellerden bir tanesi. Özellikle iki şiş bilmiyorsanız tığ işi en mükemmel örgülerden birisi bence bere olarak. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tepe noktasına isteğe bağlı pompon kullanabilir, tabii ki kullanılabilir. Yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Videolarımızın devamlılığı için beğenmeyi, yorumlarla desteklemeyi, sevdiklerinizle videomuzu paylaşmayı ihmal etmeyin. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.